Merhabalar, ben Damla Aktuman. Gorgeous Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yazlık bir bluz örüyoruz. Bu bluzumda kullandığım ipim %100 organik bir koton ip. İpimi Bilhayal Hobby'den temin ettim. Siz de dilerseniz Bilhayal Hobby'nin ipleriyle de örebilir ya da farklı iplerde kullanabilirsiniz. Bu ipimi 3.25 milim tığ ile örüyorum. Çünkü biraz daha standart orta kalınlıktaki iplerim bir tık üstünde gibi diyebilirim. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Görmüş olduğunuz modeli uygulayacağız. Eminim birçoğunuz bu modeli biliyordur ama bir kez de beraber örelim. Bluzu uygulayalım, keyifle kullanalım istedim. Bunun için hemen yapıma başlayabiliriz. Yapımına başlamadan evvel beğeni, yorum ve aboneliğinizin çok kıymetli olduğunu hatırlatmak isterim. Kanalımın devamlılığı için desteklerinizi rica ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Videolarımı onlar da sever dediğiniz dostlarınızla paylaşmayı da unutmayınız. Zincir çekerek başlıyorum bu altından, ancak bu zincir çekme kısmını siz belli bir sayıya göre oturtabileceğiniz gibi uzun, istediğiniz uzunlukta bir zinciri çekip üstüne modeli uygulayabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, sonrasında fazla çektiğiniz zinciri uç kısmından sökerek istediğimiz ebatlara getirebiliriz. Bunun için hemen ben kendi ördüğüme, yani 34-38 bedene uygun olana kaç zincir çekerek başladığımı söylemek isterim. Toplamda 107 zincir çekerek başladım. Alt kısmı modelimin hemen bakın burası oluyor. Şöyle göstereyim. Alt kısmı buradan başlıyoruz. Zincir çekerek şu kısmı örüyoruz. Yani şöyle göstereyim yeniden. Büyütmek istediğimizde ise şöyle sona geldiğimizde bakın her seferinde trabzanlı kısımda kalmak durumunda. Bunun için de artı 9 ile büyütüyoruz. Yani 107 artı 9 mantığıyla 5 trabzanlı grubum için, 4 de zincir için hep artı 9 mantığıyla alt kısmı büyütebiliriz. Bu defa büyütme işlemini başta söylemiş olayım. Artı 9 ile büyütüyoruz. Şimdi normal zincirimi çekmeye başlıyorum. Hemen ilk olarak ilmeğimi çıkartayım. Dediğim gibi 107 tane çekeceğim ben zincirimi. Benim zeminim 107 zincir üzerine oluşuyor. Fazla çekin, eksik çekmeyin. Fazlayı alttan sökebiliriz. 1, 2, 3, 4. Zincirlerimi çektikten sonra ilk üçünü 1, 2, 3'ü ayırıyorum. Ve burada dördüncünün dibine bakın. 3 ve dördüncünün içine gelip batıyorum ve bir ikili trabzan örüyorum. Yanına yeniden bir ikili trabzan örüyorum. Yani bu ikili trabzanlarımı başta çektiğim zincirle birlikte 5'e tamamlayacağım. 4 ve 5. 4 zincir çekiyorum. Altta 4 tane zinciri atlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5.'nin içine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Yanına 4 tane daha ikili trabzan örüp sayıyı 5'e tamamlıyorum. Bir,
2 3 4 1 2 3 4'ü atlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 1 2 3 4'e atlıyorum 5'e. 5.'ye batıp 5 tane ikili trabzanımı örüyorum. İşte bu sırada bu mantıkla devam ediyoruz. Yukarıya son grubu yapıp yukarıya birlikte çıkalım istedim. Bunun için yine 4 zincirimi çektim. 1 2 3 4'ü saydım. Sonuncuya geldim. 5 tane daha ikili trabzan yapıyorum son kez. Dört ve 5. Burada fazla da çekilmiş olsaydı hemen dibinden şuradan sökecektim ki benim de bir tane fazla çekmişim. Onu sonra düzelteceğim. Şimdi burada sona geldiğimde artık 7 tane zincir çekip yukarı çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bu sırada trabzanlarım artık ikili değil, üçlü. Yani bir sıra ikili, bir sıra üçlü, bir sıra ikili, bir sıra üçlü mantığıyla ilerleyeceğim. Model hep birbirini tekrarlayacak. Sadece bitişler ve başlangıçlar biraz farklı olduğu için 4-5 sırasını birlikte öreceğiz ve bitişi ve başlangıcı çözdükten sonra ilerlemesi çok kolay. Bakın 7 zincir çektim. Tığın üstüne ipimi 2 kere doladım. Buradaki boşluğa geldim. Önce 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Daha sonra 4 tane zincirimi çekip yeniden 3 tane üçlü trabzanımı örüyorum. Sonra hiçbir şekilde zincir çekmeden ipi 2 kere dolayıp yandaki boşluğun içine geliyorum. Ve 3 tane üçlü trabzanımın ilkini örüyorum. 2 tane daha örüp sayısını 3'e çıkarttım. Bakın. Aynı boşluğun içinde ördüğümde arada 3 tane zincirim var. Bir yana geçerken arada hiç zincir çekmeden geliyorum. Şimdi burada yeniden 3 tane zincir değil 4 tane bu arada. 4 zincirimi çektim. İpi 2 kere doladım. Trabzanlarım üçlü. Aynı boşluğun içindeyim. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi hemen yan taraftaki boşluğa geliyorum. Tığın üstüne 2 tane doladıktan sonra hemen yan tarafa geliyorum. 3 tane üçlü trabzanımı örüyorum. 4 tane zincirimi çekiyorum. 2 kere ipimi dolayıp aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı daha örüyorum. Bu mantıkla da bu sırayı tamamlayacağım. Nasıl ilerliyoruz? Şöyle göstermek isterim model üstünde de. Aşağıda 4 zincir çektiğimiz yerin içine 2 tane üçerli trabzanlardan oluşan grupları örüyoruz. Arada 4 zincirle. Aralarda diğer gruba boşluğa atlarken aralarda zincirimiz yok. Bu sırayı da böyle tamamlayalım sona doğru. Geliyorum, bitişi görelim. Burada 4 zincirle oluşan aşağıdaki boşlukların içine ikili gruplar halinde üçlü trabzanlarımı ördüm. Bu sırayı da böyle tamamladıktan sonra sona geldiğimde şöyle altta 5 tane ikili trabzanım var. Burada hemen 3 tane zincirimi çekiyorum.
Tığımın üstüne ipi 2 kere doladıktan sonra burada son bacağın tepesine batıp yine 1, 2, 3 kere de çıktığım trabzanımı örüyorum. Daha sonra hemen burada yükseleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirle. Daha sonra tığımın üstüne ipi alacağım. Bir kere doladım çünkü bu sırada artık trabzanlarım ikili. Ne demiştim? İkili, üçlü, ikili, üçlü sırasıyla devam edecek. Ve hemen ilk olarak batacağım nokta şuradaki grupların ortası olan yere çalışacağım. Ama ilk bacaklarımı 5 tane bacak öreceğim için bakın ilkini buradaki trabzanın tepesine örüyorum. Daha sonra da zincirlerin içine batarak 3 taneyi bu zincirlerin içine batarak örüyorum. Zincir 4 ama ben 4 zincire 3 tane trabzanı çalışıyorum. Bakın böyle. Hemen buradaki trabzanın da tepesine 5.'mi örüyorum. Yani şuradaki grupların buradaki trabzan ve buradaki trabzanla birer tane çalışıp ortaya da 3 taneyi örüyorum. Arada yine 4 tane zincirim var. Yine bir kez daha birlikte yapalım. Buraya geldim. Buradaki trabzanın tepesinde ilk olarak bir tane ikili trabzan çalışıyorum. Daha sonra zincire 3 tane trabzanımı örüyorum. Yeniden buradaki trabzanın tepesine batıp 5.'mi örüyorum. Şöyle göstereyim nasıl ilerliyor. Arada 4 tane zincirim var. Hemen yine trabzanımın tepesine geldim. Üç taneyi zincire sonuncuyu yine trabzanın tepesine örüp bu mantıkla da bu sırayı tamamlıyoruz. Bu sıranın da sonuna geldim. Şimdi buradaki bitişi nasıl yapıyoruz göstermek istiyorum. Burada bacaklarım kısa olduğu için kısa bir bacak öreceğim. Bunun için 4 tane zincir çekiyorum bu bitişte. Ve alttan bacağı uzun bırakmak istediğim için 1, 2, 3, 4'ü buluyorum. Dördüncünün tepesine batıyorum. Ve bir ikili trabzan örüyorum burada. Şimdi bakın buradaki zincirim 4, buradaki 3, çünkü buradaki bacağım uzun, buradaki bacağım kısaydı, ona göre çalıştım. Bu son bitişleri ve başlangıçları ilk 4 ve 5 sırada oturttuğunuzda artık sonrasında birbirini tekrar etmeye başlayacak zaten. Şimdi ben burada yine 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığımın üstüne ipi 2 kere doluyorum. Çünkü neden? İkili trabzan çalıştığım sıra bitti. Üçlü de hemen 2 kere dolayıp döndürüyorum ve bu hemen ilk boşluğumun içine uzun bacaklı gruplardan sadece bir tane öreceğim. Yani 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Ve hemen bu yandaki boşluğa geçerken bakın yine arada zincir yok.
2 kere doladım. Boşluğun içine 3 tane üçlü trabzanımı örüyorum. Arada 4 tane zincirim var. 2 kere dolayıp aynı boşluğumun içine 3 tane daha üçlü trabzanımı örüyorum. Mantık hemen bakın, bu sıranın aynısına döndü. Sadece neydi? Başlangıcı göstermem gerekiyordu. Size bitişi de göstereceğim. Ama ortadaki mantığımız şu sıranın, uzun bacakları ördüğüm sıranın aynısı. O zaman bu sıranın da sonuna kadar ilerleyelim. Bitişi ve bir üste çıkışımızı görelim. Bakın şöyle tekrar gösteriyorum. Bu sıramızın da sonuna yaklaşıyorum. Burada da bir tane başlarken biliyorsunuz uzun bir üçlü grupla başlamıştık. Yine uzun bacaklarımla, üçlü grubumla da burayı tamamlayacağım. 3 tane örüyorum. Ve burayı tamamlamam gerekiyor. Uzun bir bacağım olacak. Onun için 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 kere dolayıp buradan, burası ikili trabzanların olduğu yer olduğu için buradan 1, 2, 3'ü bulup 3.'nün tepesine batıp uzun bacağımı örüyorum. Burayı da böyle tamamladım. Şimdi sıra artık bir üste çıkmakta. Bir üste çıktıktan sonra modelimizin şu ilk başladığımız kısmını kuracağız ve artık model onun üstüne aynısını tekrarlamaya başlayacak. Yani 4. sıradan sonra her seferinde aynısını tekrarlamaya başlıyor. Bunun için de ne yapıyorum? Hemen 3 tane zincirimi çekip dönüyorum ve buraya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum zincirlerin içine. Buradaki trabzanın tepesine de batıp bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra 4 tane zincirimi çekip buraya atlıyorum. İlk trabzanın üstüne diğer 3 tanesi zincirlerin içine olmak üzere 5 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrardan 4 tane zincir. Beş tane ikili trabzanımı tamamlıyorum. Artık bir üste çıkmamıza, birlikte çıkmamıza zaten gerek yok. Çünkü neden? Şimdi burası ne olacak? Hemen döndürdüğümde göreceksiniz zaten sona geldiğimizde. Bakın. Bunun tekrarı demiştim. Döndürdüm. Ne yapacağım? 7 tane zincirimi çekip bunun ortasına gelip hemen 7 tane zinciri çekeceğim. Bunun ortasına geleceğim. Buradaki uzun bacakları öreceğim. Burada göstereyim. Daha net anlaşılır biten modelde. Şimdi biz burayı örüyoruz şu anda. 1, 2, 3, 4'ü tamamladık. 5'i örüyoruz. Bunu örüyoruz. Bunu örüp geri geldiğimizde dediğim gibi dönerken hemen tersinden de göstereyim. 7 tane zinciri çekip ortasına gelip yapıyorum. Tekrardan arada zincirsiz buraya geliyorum. Arada hep 4 tane zincirle ilerliyorum. Bu modelim kendini tekrarlamaya devam ediyor. Umarım anlaşılır olmuştur sizin için. Yoksa bütünle artık hani bütünle örmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bunu toplamda böyle bakın 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarak ilk parçayı 27. sıra olarak tamamlayacağım ama 27. sırada bir atraksiyonum var. 26 tane sırayı örüp 27'de buluşalım. Aynı zamanda zaten 27. sıra benim diğer parçayla birleşeceğim
kısımda olacak. Hemen orayı da göstereyim size. Burada 27, ilk ördüğümüz parçada 27'yi tamamlıyoruz. Burada bir şöyle bir boyuna açıklık yapmak istediğim için buradaki ikili trabzanlarım yarımdan sık iğneye dönüp tekrardan ikili trabzana çıkıyor. Şurada minik bir yaka oyuntusu oluşturuyoruz. Onu beraber yapacağız. O zaman 26'yı örüp 27'de buluşalım. İkinci parçamı da 26 sıra halinde tamamladım. 27. sırasına geldiğimde şimdi burayı örerken diğer parçayla da birleşiyor olacağım. Ama eğer bu benim ilk parçam olmuş olsaydı 27. sıra yani son sıraya geldiğimde şu gruplu kısımda bırakıyor olacaktım. Bakın şöyle göstereyim. Buraya geldiğimde yine zincirlerle yükselip hemen ilk boşluğun içine 5 tane ikili trabzan, ikinciye de 5 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonrakinin içine yarım trabzan örüyorum 5 tane. Sonra atladıkta aradaki zincirlerim yine hep aynı 4. Atlayıp tekrardan sondan 3 tane boşluğa gelene kadar şu kısmı sadece sık iğne örerek bir boyun oyuntusu oluşturuyorum. Sık iğnelerle geçiyorum. Aradaki zincirlerimi örüyorum. Sona geldiğimde de aynı mantıkla başladığım gibi bir grup yarım trabzan, iki grupta ikili trabzanlarımla tamamlıyorum. Şimdi ikinci parçayı yaparken de bunu şu şekilde çeviriyorum. Çünkü son sıranın ters yüzünden birleşeceğim. Bunu aldım. Hemen geldim. Buradaki zincirlerim 7 tane zincir çekiyorduk biliyorsunuz. Bunu şöyle döndürmeden evvel 2, 3, 4 tanesini çekip hemen buradaki boşluğun içinden çıkartıp 1, 2, 3 tanesini daha zincirimi çekiyorum. Daha sonra buradaki boşluğa gelmeden evvel biliyorsunuz ilk trabzanın tepesine bir ikili, benim tığım yalnız değişik, diğer işin tığını almışım. Hemen tığımı değiştiriyorum. Buradaki ilk trabzanın tepesine gelip bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra tığımdan çıkıyorum. Hemen karşıdaki trabzanlı grubun ilk trabzanının içine batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Zincirlerin içini trabzanlarla doldurmaya devam ediyorum. Yine bir tane daha ördüm. Tığımdan çıktım. Burada ikincinin içinden geçirdim. Üçüncü. Dördüncü. Her seferinde tığdan çıkıp karşısındaki denk geldiği trabzanın içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Ve burada trabzanın tepesine de sonuncuyu örüyorum. Tığdan çıktım. Son trabzanın içinden de çıkarttım. Ve sırada zincirim var. 1, 2 zincirimi çekiyorum. Tığdan çıkıp karşısındaki 4 zincirli yerden çıkartıp tekrar 2 zincir çekiyorum. Ve tığın üstüne ipimi alıp yeniden burada trabzan ördüğüm yerdeyim. 2 grup öreceğim. Daha sonra yarım trabzana geçeceğim. Yine aynı göstermiş olduğum mantıkla birleştirmeye devam ediyorum.
Beşincisi ve son trabzanım. Tığdan çıktım, onu da hemen arka ile birleştiriyorum ve tekrardan 1 2 4 zincirin ikisini çekiyorum. Buradan çıkartıp zincirli kısımdan tekrar 2 zincir çekiyorum. Şimdi burada bir grubu sadece artık omuzdaki birleşmem bitti. Şu şekilde birleşmemi yaptım. Burada sadece yarım trabzan örüyorum. Yani bir kere batıp ilk olarak trabzanın tepesine battım, yine hepsini bir örüyorum. Sırasıyla ikili trabzan ördüğüm her yere yarım trabzan. Karşıyla birleşmem bitti. Sadece ikili trabzanları ördüğüm alanda birleştirdim omuzu. Şimdi yine normal zincirimi çekiyorum. 4 ve artık son 3 boşluğum kalana kadar sadece sık iğnelerle geçeceğim. İkili trabzan yaptığım her yere sık iğne yapıyorum. Bir de batarsam yine arada zincirim aynı. Burada son 3 tane, 1 2 3 tane kalana kadar ördüm. Şimdi son 3 tane kaldığında artık bunu yarım trabzan örüyorum. Yine 5 tane. Arada 4 zincirimi çekiyorum. Ve pardon, 4 zincirimi çektiğim yerde 2 zincir çekiyorum. Tığdan çıkıyorum ve karşıyla birleşmeye başlıyorum. Bunun için de nereyi seçiyorum? Şurada yarım zincirleri, yarım trabzanları yaptığım yerin yanındaki zincirin içinden zincirimi çıkartıp 2 tane zincir çekiyorum ve burada trabzanın tepesine bir ikili trabzan, tığdan çıkıp aynı diğer tarafta göstermiş olduğum şekilde birleşmeye başlıyorum. Hepsi karşısındaki denk gelen trabzanla birleşiyor. Beşincisi. Burada sonuncu trabzanın içine battım. 2 zincirimi çektim. Yandaki 4 zincirli alanın içinden çıkartıp 2 zincir daha çektim. Burada yine çalışacağım. İlk trabzanın tepesine trabzanlarımı örmeye başlıyorum birleşerek. Dört.
Beşincisi ve sonuncusu. Çıktım tığdan. Ve artık 7 zincir çektiğim yerde olduğum için 3 tane zincirimi çekiyorum. Boşluğun içine battım. Dönüşte de 4 tane zincirimi çekip 3 tane zincirimi çekip battım. Dönüşte yanlış söyledim burayı. 1 2 3 4 tane zincirimizi çekelim. Boşluğumuzun içine batalım. Dönüşte çünkü bir ikili trabzan öreceğiz. Buradaki yere hemen sayalım. 1 2 3 4 uzun bacaklı olan yer olduğu için alt taraf, dördüncüyü bulup batıyorum. Bir ikili trabzanımı örüyorum. Buradaki omuz kısmını da birleştirmiş olduk. Bakın, yaka kısmının açıklığı bu. Yakayı daha açık, daha kapalı dilediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Şimdi yan tarafı birleşmeye geçeceğiz. Ben bir tarafa yapayım, diğerini birlikte örelim. Ben bluzumun bir tarafını birleştirip şu şekilde geldim. Minicik bir alandan birleştirdim. Yan tarafı aşağıya açık bıraktım. Kolu da şöyle göstereyim açıklığını. Siz de bu açıklığı dilediğiniz gibi ayarlayabilir. Dikerek aşağıya kadar da birleştirebilirsiniz. Ya da yine bu kadar minik bir yerden birleştirip bunu upuzun bir parça halinde ördüğünüzde çok şık bir parça tamamlayıcı olacaktır. İçine mini bir short crop, üstüne upuzun, neredeyse bileğe kadar bunu ördüğümüzde çok güzel duracağına eminim. Modeli aslında burada önemli olan. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Siz birçok şeye, birçok bluza da uygulayabilirsiniz. Ben böyle minik, hani hemen kullanılabilir bir şey olsun istedim. Şimdi bu birleştirdiğim yeri sık iğnelerle birleştirdim. Aslında çok kolay, dikebilirsiniz. Bu içte kalan kısmı olacak. Birazdan diğer tarafını çevireceğim zaten. Hemen ne yapıyorum? Ne kadarcık bir alanı birleştirmişim, onu ben size söyleyeyim. Hatta diğer bıraktığımız alanları da söyleyeyim. Böyle 9 santimlik bir alanı birleştirmişim. Kol evi için 20-21 santime yakın bir alan bırakmışım. Burada da alt tarafında da etek ucuna doğru da 15 santimlik bir alan bırakmışım. Bunu da belirtmek isterim size. Hemen ne yapıyorum şimdi? Burada aynı noktada birleşmek istediğim için karşılıklı bu neresi olmuş oluyorsa hemen denk getiriyorum yan tarafına. Yani şu kısmın bu ucuna kadar buradan başlayacağım birleşmeye. Şu kısım benim başlayacağım nokta. Dediğim gibi sık iğnelerle başlıyorum. Hemen buradan ve karşısındakinin içine batıp ilk sık iğnemi örüyorum. Daha sonra boşlukların içine geçeceğim ve onların içine de ilkine 3 tane, daha sonra buradaki trabzanların tepesine bir tane, içine gelip 2 tane sık iğne ile yine birleşiyorum. Her iki tarafında diplerine batacağım. Bir boşluğa geldim. 2 ve 3. Yeniden şu diplerine batıp karşılıklı bacaklı kısma geldiğimde mutlaka bu sabitlemeyi yapıyorum. Sonra boşluğun içine yine örüyorum. 1 2. Burada 2 tane yeterli oldu, kasma yapmasın diye. Yerine göre sık iğnemin sayısını azaltıp çoğaltabilirim. Şimdi 2 tane, tabii 2 tane de bu sık trabzanın içine yapıp buradaki trabzanların tepesine batıp bu kadar alanı birleşmişim diye hatırlıyorum. Hemen bakıyorum. Evet, karşılığını kontrol ediyorum. Aynen. Burayı da ipimi kopartacağım ve birleştirme işlemimi tamamlamış oldum. Birleştirdiğim yerlerin tersini
çevireceğim. Şimdi oradan da nasıl gözüktüğünü göstermek isterim. Bakın şu omuz birleşmemiz ne kadar muntazam. Sıfır bir birleşme aynen. Yan taraflara geldiğimizde de şöyle bir görüntüde yan tarafta oluşmuş oluyor. Dediğim gibi bunu uzun ördüğünüzde gerçekten çok şık bir parça olacaktır. Bu da böyle 34'ten 40 bedene kadar da uygun olacaktır diye düşünüyorum. Eğer göğüs bölgesi çok geniş değilse hanımefendinin. Şimdi ben size ölçüyü vereyim. Ya önüme yatırdığımda 49-50 santim, yani tam çevresi 100 santim yapmış oluyor. Benimkinin uzunluğunu söyleyecek olursam da 44-45 santimde uzunluğu var. Uzun olduğunda çok şık bir parça olacaktır. Israrla söylüyorum. Ya da elbiseye çevirdiğinizde de aynı şekilde. Burada önemli olan göstermiş olduğum model. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizler için de anlaşılır bir video olmuştur. Toplamda 125 gram ip harcadım. Çok da hafif bir parça oldu. Tam yazlık zaten koton ipler olduğu için de. Her zaman olduğu gibi beğendinizse sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.